Filistin'i peki kim temsil edecek? Abbas yönetiminin temsil edemediği de ortada. Dolayısıyla Hamas'ı denklemden tamamen çıkarmanın da Filistin gerçekleri hiçbir şekilde uyuşmadığı görülüyor. O yüzden bu 7 Ekim sürecinin birçok sonucundan bahsedilebilir. Ama belki de en net sonuçlarından bir tanesi Filistin'de siyaset sahnesinde Hamas'ın vazgeçilmez bir aktör olarak gücünü ve konumunu daha da sağlamlaştırdığı gerçeğidir. Mültecilik baktığımızda hakikaten yani bu coğrafyada çok sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Yani özellikle İsrail'in kuruluş sürecinde 1930'lardan itibaren orada çok ciddi bir şekilde Siyonist çeteler önce iç göçü zorladılar. Filistinler yaşadıkları tarihi şehirlerden başka şehirlere göç etsin diye. Ama 1948'de İsrail kurulduktan sonra bu defa farklı ülkelere yani komşu bölgelere Filistinler göç etmek zorunda kaldı. Lübnan'a göç etmek zorunda kaldılar. Suriye'ye, Ürdün'e, Sina Yarımadası'nın belli bölgelerine. Bugün Filistin'de öyle şehirler, öyle kasabalar, öyle yerleşim yerleri vardır ki vaktiyle yoktu. 100 yıl öncesinde mesela haritalarda yoktu. Fakat sonrasında yerleşimciler oraya geçmek suretiyle, orada kurulan çadır kentin üzerine kentler kurmak suretiyle bunu şu anda tarih sahnesine çıkarmış oldular. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mesela Sabra Şatilla kampları mesela aynı şekilde Filistin mülteciler tarafından kuruldu. Şam'da Yermük kampı, ne yazık ki Suriye'de yaşanan savaş sırasında Yermük kampı da rejimin hedeflerinden bir tanesiydi. Ve Yermük kampı ve çevresinde 5000'e yakın Filistinli Baas rejimi tarafından öldürüldü. Sadece Suriye'deki o iktidarı koruma kaygısıyla. Bu açıdan baktığımız zaman bir taraftan insanlık dramı var. Bir tarafta gerçekten devam eden Baas örneğini o yüzden verdim. Yani bir yerde İsrail ve Siyonist zulmünden kaçarken daha sonra başka bir denklem içerisinde Baas zulmünün kurbanı olabiliyorsunuz. Tabii bir taraftan şu da var. Kamplardan çok fazla önemli isim ve direnişçi de yetişti. Yani iş sadece böyle sefalet, sadece orada mülteci kamplarındaki insanlık dışı koşullar değil. Bunlar şüphesiz var. Ama aynı zamanda Filistinli halkının yani bütün Araplarla kıyasladığımız zaman belki en öne çıkan özelliği direnişleridir, dirençleridir. Yani her türlü koşula uyum sağlayabilen, ayak uydurabilen ve her türlü başlarına ne gelirse gelsin ümitlerini yitirmeyen bir halkla karşı karşıyayız ki bir ay geçti Gazze'de yaşananlara baktığınızda kendimize soralım mesela Gazze'deki halkın yaşadığı şeyin belki binde birini biz yaşasak acaba hala hayata devam edebilecek enerjimiz kalır mıydı? Ama oradaki insanların nesilden nesile devam eden öyküsü bu. Bu açıdan bakınca Filistin halkı bu tecrübe sayesinde Arap dünyasının en dirençli, en kültürlü, en farklı şartlara uyum sağlayabilen ve tabi bunlarla beraber de en zor yönetilen halkı oldu ki özellikle bazı Arap rejimlerinin gözünde Filistinleri tehlikeli hale getiren şey budur. Onu tırnak içinde söylüyorum. Mesela kamplarda yetişen bir ismi hepimiz tanıyoruz. Naci el-Ali. Meşhur Hanzala figürünü meydana getiren ve onu Filistinlere hediye eden. Bunun başına birçok sanatçılar, şairler, yazarlar, direniş liderleri sadece şeyler değil. Yani silahlı çatışmada İsrail'e direnenler değil. Aynı zamanda Filistin hafızasını oluşturan birçok önemli isim de bu şekilde o tecrübeyi yaşadı. Mesela Ahmet Yasin'den sonra Hamas'ın liderliğini üstlenen Abdülaziz Rantisi vardır. Yine İsrail tarafından kısa süre sonra katledilmişti Ahmet Yasin'den sonra. O mesela 1956'da kendisinin de yaşamış olduğu bir mülteci kampı var Gazze yakınlarında. Orada bir saldırı oluyor yine Siyonistler tarafından. Gözünün önünde onlarca insan katlediliyor. Kadınlar, çocuklar tıpkı bugün yaşadıklarımız gibi. O sırada kendisi daha çocuk 7-8 yaşlarında ve bütün o katliama şahit oluyor ve o katliam onun hafızasına hiç çıkmıyor. Şimdi buradan belki mülteci kamplarının Filistinlilerin kolektif hafıza dediğimiz yani toplam nesilden nesile nakledilen o hatıralar bütününde nasıl bir yere oturduğunu da düşünmemiz lazım. Ben bir Lübnan ziyaretinde Sabra Şatilla kamplarını böyle ziyaret ettim. Bütün detaylarıyla her tarafa. Hakikaten baktığınızda yani mesela kampın bir tarafında Hacı Emin el-Hüseyni'nin kabri var. Hemen böyle yan tarafında Şüheda kabristanı var orada. Bir tarafta bakıyorsunuz 1982'deki meşhur Sabra Şatilla katliamında orada 8000'e yakın insan katledildi. Çok acı bir şekilde malum. O insanların yaşadığı hatıralar, evlerin dışındaki o mermi izleri falan hala duruyor. Yani hafızanız mesela bir mülteci kampına gittiğinizde size birçok yönden yaşadığınız durumu tekrar hatırlatıyor. Ama bu da aynı zamanda sizin direnmek zorunda olduğunuz bir işgal gerçeğiyle karşı karşıya bulunduğunuzu size hatırlatıyor. Dolayısıyla mülteci kampları Filistinliler için hakikaten onların kolektif hafızasının nesilden nesile nakledilmesi noktasında son derece kritik birer mekan rolü de oynuyor.
Şimdi tabii 7 Ekim'de ilk defa böyle bu saldırılara şahit olunca herkes dedi ki yani Allah Allah bu nereden çıktı? Hani sanki böyle her şey 7 Ekim'le başlamış gibi. Hatta şimdi İsrail şu anda bütün dünyada bu tezi işliyor. Yani her şey gayet güzel gidiyordu. Bakın barış şeyleri de oluyordu. Devletler barışla imzalıyordu. Hani ne eksiğiniz ne derdiniz vardı da sanki durup dururken başlattığınız gibi. Ürdün Kraliçesi Rania olayların ilk başlangıcında CNN'e bir röportaj verdi. Çok da net konuştu. Yani kendisi Ürdün nihayetinde kraliçesi ama Filistinli olduğu için. Tabii Ürdün bir taraftan İsrail'le barış anlaşması imzalanan ülkelerden bir tanesi. Ama aynı zamanda Ürdün'ün nüfusu da %70'e yakın Filistinli. Tabii kraliçe çok zor bir durumda kalıyor. Eşi işte Ürdün'ün kralı ama kendisinin de mensup olduğu halk aynı zamanda ezilen kesim. Filistin'de bütün coğrafyada olduğu gibi. Orada dedi ki 7 Ekim'de dedi, şimdi Christian Amanpour soruyor ısrarla işte ne hissettiniz diyor 7 Ekim'de İsraili siviller öldürüldüğünde. Şimdi soruyu tabii CNN'e göre soruyor o. Ama kraliçe dedi ki olaylar 7 Ekim'de başlamadı ki. Hani şimdi 7 Ekim'de başlatırsanız hiçbir şekilde herhangi bir şekilde böyle olaylara hiç karışmayan, hiçbir suçu olmayan bir grup masum insan son derece barışçıl bir ülkede her türlü böyle insan haklarına saygılı bir şekilde yaşarken diye kuruyorlar cümleleri. Böyle değil tabii ve geriye doğru gittiğimizde tabii bütün işte Hamas'ı olsun, Fetih olsun, diğer bir takım başka daha küçük örgütler var, İslami Cihat ve diğerleri. Tabii bunların hepsinin zaman içerisinde belli şartlarla ortaya çıktığını konuşmak lazım. Filistin Direniş Hareketi tabii 3 aşamada mütalaa edilebilir. Bunlardan birincisi başlangıçta 1920'lerden itibaren Filistin'deki işte İngiliz mandası başladıktan sonra İsrail'in kuruluşuna kadar geçen ilk süreç. Ben buna el yordamıyla hareket süreci diyorum. Çünkü o dönemde onları koruyan, himaye eden, destekleyen bir Arap ülkesi yok. Demin ismini zikrettiğim Hacı Emin el-Hüseyni işte kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat Ürdün olsun, Mısır olsun, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Lübnan falan derken bütün bu devletler kendi iç problemleriyle meşguller ve aynı zamanda da kendi aralarında rekabetler var. Dolayısıyla 20'lerde, 30'larda, 40'larda İsrail'in kuruluşuna kadar yoğun bir şekilde Filistin'e Yahudi göçü devam ederken Filistin'deki yerel halk da kendi imkanlarıyla direnmeye çalışıyor. Hacı Emin el-Hüseyni çıkıyor. Kendisince bir direniş hareketi oluşturuyor. Bir taraftan kongrelerle, düzenlemiş olduğu siyasi bir takım süreçlerle ki 1931'de mesela Kudüs'te bir İslam Kongresi toplanıyor. Keza aynı şekilde bir Cihad-ı Mukaddes ordusu oluşturuyor. Bu önemli bir oluşumdur. Sonuca varmasa da önemli bir girişimdir. Yani Arapların özellikle Filistin topraklarında oluşturduğu çok organik ve yerel bir ordudur. Ama tabii birinci Arap-İsrail Savaşı dediğimiz 48 Savaşı ile beraber tabii artık İsrail diye bir devlet ortaya çıkıp da diğer bütün ortak Arap düzenli ordular İsrail'e karşı bu savaşı kaybedince tabii ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer özellikle Ürdün, Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı 1948 Savaşı'nda ele geçirdiği için artık mevzunun taraflarından biri haline geliyor. 1950'lerde önemli bir gelişme yaşanıyor Orta Doğu'da. 1952'nin 23 Temmuz günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Kral Faruk yönetimi bir askeri darbeyle devriliyor ve askerlerin işte lideri Cemal Abdülnasır ve arkadaşları Mısır'da yeni bir dönem başlatıyorlar. Abdülnasır ilginç bir figür. Bir taraftan çok hamasi, bir taraftan Arap milliyetçiliğini söylem ediniyor. Bir taraftan o döneme kadar yapılamamış olan şeyi başaracağını, yani Kudüs'ü kurtaracağını, Filistin'i kurtaracağını, Filistin topraklarını özgürleştireceğini, Yahudileri oradan sürüp çıkaracağını, İsrail'i tarihten sileceğini falan söylüyor. 1956'da işte Süveyş krizi dediğimiz meşhur savaş yaşanınca Cemal Abdülnasır Süveyş'i millileştirip daha sonra İngiltere, Fransa ve İsrail ortak olarak Mısır'a hücum edince buna Arapçada El-Udvan-ı Sülasi diyorlar, üçlü düşmanlık. O arada Amerika çok çarpıcı bir şey yapıyor. Sovyetler Birliği'nin etkisini kırmak için Mısır lehine duruma müdahil oluyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da Cemal Abdülnasır diye bir fenomeni bizzat kendi eliyle ortaya koymuş oluyor. Sonrasında 67 Savaşı çok trajik bir savaştır. Çünkü 67 Savaşı'nda İsrail sadece 6 gün içerisinde 5-11 Haziran arasında etrafındaki Arap ülkelerinin en kritik noktalarını, tabiri caizse can damarlarını ele almış, işgal etmiştir. Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Lübnan'dan Şeba çiftliklerini ve Suriye'den Golan Tepelerini. Tabi savaş bitip ateşkes olduğu zaman bu sefer İsrail bir defa daha Arap dünyasına güçlenmiş. Tabi bu arada Cemal Abdülnasır'ın Arap milliyetçiliği söylemini de tamamen tarihe gömmüştür. Cemal Abdülnasır 67'deki o hezimete kadar Arap milliyetçiliğinde özellikle Filistin davası ile ilgili 1964'te çok önemli bir adım attı.
1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü Kahire'de kuruldu ama Abdülnasır'ın kontrolünde bir uydu örgüt olarak. Yani Abdülnasır kendisi Filistin davasını domine etmek için bir örgüt kurmuş oldu. Ama ondan önce 1959'da bir grup, küçük bir grup kendi aralarında Kuveyt'te bir örgüt kurmuşlardı. Meşhur Fetih Örgütü. Fetih tabi 1967'deki yenilgiye kadar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün dışında ve gölgesinde kaldı. Ama ne zaman Filistin Kurtuluş Örgütü ve diğer işte Cemal Abdülnasır'ın ordusu ve diğer desteklediği şeyler İsrail karşısında bir şey yapamadı ve İsrail 1967'de Mısır'ı hezimete uğrattı. İşte o zaman Yasir Arafat ve arkadaşları dediler ki bu iş bizde ve 1969'da Yasir Arafat ve arkadaşları Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yönetimini ele geçirdi. Böylece 1970'ler boyunca biz Filistin davası eşittir Filistin Kurtuluş Örgütü diye bir sahneye artık uyanmış olduk. Şu anda Hamas'a söylenen ne varsa, Hamas'ın itham edildiği ne varsa, dünyada Hamas'ın suçlandığı ne varsa 1970'ler boyunca tümüyle Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ithaf ediliyordu. 1987'de birinci intifada başladığında tabii Filistin sahnesinde bir şey daha gerçekleşti. Sadece Filistinli gençler o zamana kadar yaşadıkları aşağılanma ve işte İsrail baskısı ve işgaline karşı patlamadılar. Bir patlayış yaşamadılar. Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yetersiz kaldığı konuları tamamlamak için yeni bir alternatif daha ortaya çıktı. Filistin saflarında Arapça adıyla El Hareketul Mukavemetül İslamiye yani İslami Direniş Hareketi yani Hamas. Hamas bir kısaltmadır. Tabi Hamas ortaya çıkınca bu sefer İsrail bir panik oldu. Çünkü o zamana kadar Filistin Kurtuluş Örgütü ve Yasir Arafat'ı tümüyle terörize ederek, dışlayarak, tamamen marjinal bir örgüt olarak değerlendirerek ezmeye çalışıyordu. Ama ne zaman Hamas İslamcı ve ihvancı bir hareket olarak ortaya çıktı, bu sefer İsrail baktı ki Filistin saflarında başka bir kayış olacak. Norveç'in başkenti Oslo'da bir süreç başladı ve 1993'ün Eylül'ünde Oslo Anlaşması olarak bildiğimiz anlaşma imzalandı. Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail böylece bir araya geldi Hamas'a karşı. Böylece İslamcı ve ihvancı bir harekete tabanı kaptırmamak için Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bir yönetim verildi. Bugün hala başkenti Ramallah olan, merkezi Ramallah olan yönetim hala devam ediyor. Ama Oslo Anlaşması çok büyük bir hayal kırıklığı da doğurdu. Çünkü özellikle Batı Şeria'da A, B ve C bölgelerine ayrıldı Batı Şeria. A bölgesi Filistin'e verildi. B bölgesi İsrail-Filistin ortak kontrolüne verildi. C bölgesi de İsrail'e verildi tümüyle ki bugün bütün yerleşimler o C bölgesi üzerindedir. Bugün hala tartışılır mesela işte Oslo bir gerçekten bizim için bir başarı mıydı? Bugün Filistinlerin tamamına yakını Oslo'nun bir fiyasko olduğunda hemfikirdir. Tabi sonrasındaki süreçte bütün dünya İsrail'le beraber Filistin'in tek temsilcisi olarak Yasir Arafat'ı önce daha sonra da öldükten sonra Arafat Mahmut Abbas'ı şimdi hala devlet başkanı zaten kabul ettiler. Fakat tabandaki ayrışma gerçekten sürdüğü için şu anda Filistin aslında kim temsil ediyor tam olarak sorusu. Şu anda yaşadığımız sürecin belki de en net sorularından bir tanesi. Çünkü 2005'ten beri Mahmut Abbas yönetimi seçim yapamıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini, devlet başkanlığı seçimini ki devlet başkanlığı seçimi yapamamalarının en büyük sebebinin de tırnak içinde söyleyeceğim yine yanlış birilerinin seçilmesi olduğunu, bu ihtimalden korktuklarını bütün dünya biliyor. Dolayısıyla şu anda işte Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor İsrail. İşte bir DAEŞ'le falan eşitliyor tamam ama peki Hamas'ı da devreden çıkarttığınızda Filistin'i peki kim temsil edecek? Abbas yönetiminin temsil edemediği de ortada. Dolayısıyla Hamas'ı denklemden tamamen çıkarmanın da Filistin gerçekleri hiçbir şekilde uyuşmadığı görülüyor. O yüzden bu 7 Ekim sürecinin hani birçok sonucundan bahsedilebilir ama belki de en net sonuçlarından bir tanesi Filistin'de siyaset sahnesinde Hamas'ın vazgeçilmez bir aktör olarak gücünü ve konumunu daha da sağlamlaştırdığı gerçeğidir. Şimdi tabii 7 Ekim'de ilk defa böyle bu saldırılara şahit olunca herkes dedi ki yani Allah Allah bu nereden çıktı? Hani sanki böyle her şey 7 Ekim'le başlamış gibi. Hatta şimdi İsrail şu anda bütün dünyada bu tezi işliyor.